Çamaşır makinenizi bozabilecek 8 hata. Çamaşır makineleri en gerekli ev aletlerinden biridir. Fakat çok hassas olabilir ve çok iyi bir bakıma da ihtiyaçları vardır. Çünkü bir şeyler ters giderse bundan etkilenecek olanlar alt komşunuzdur. Aslında çoğu zaman çamaşır makinesinin arızalanması bizim hatamızdandır. Çünkü talimatlara uymuyoruz veya kurallara aykırı davranıyoruz. Şimdi gelelim çamaşır makinelerinde yaygın olarak yapılan hatalara. 1. Filtreyi temizlemiyoruz veya çok nadiren temizliyoruz. Çamaşır makinelerindeki filtreler gerçekten önemlidir. Madeni para, saç tokası ve diğer zarar verici gibi aslında orada olmaması gereken tüm küçük şeyleri topluyorlar. Bu denli kritik görevi olan filtreleri temizlemek de bir o kadar önemli görevdir. Yılda en az 4 kere temizlenmesi gerekir. 2. İç çamaşırları ve çorapları çantasız yıkıyoruz. İstatistiklere göre çamaşır makinesiyle ilgili sorunların çoğu tamburla ilgilidir. Bir yıkama torbası, yıkadıktan sonra oraya koyduğunuz kadar aynı sayıda çorap alacağınızı garanti edebilir. Ayrıca küçük nesneler filtreye girmeyecek ve kırılmalara neden olmayacaktır. Hem de tambura küçük parçalar sıkışmayacağı için giysileriniz güvende olacaktır. 3. Çok fazla deterjan kullanıyoruz. Pek çok insan ne kadar çok deterjan kullanırlarsa yıkama sonucunun o kadar iyi olacağını düşünüyor. Ancak bu doğru değil ve hatta üreticiler bile bunun yanlış olduğunu düşünüyor. Çok fazla deterjan kullanmak, yalnızca tahliyeyi engelleyebilecek aşırı köpük gibi büyük sorunlara yol açabilir. Ayrıca, aşırı deterjan makinenin giderini tıkar ve bu durumda da elbiseler yeterince temizlenmez. 4. Makineyi yanlış kurduk. Bazen çamaşır makinelerini bozan şey alışkanlıklarımız değil, makinenin kurulum biçimidir. Yıkamanın son aşamasında, tambur inanılmaz derecede hızlı döndüğünden makine sallanabilir. Bir çamaşır makinesinin sallanmasının başlıca nedenlerini sayacak olursak. Zeminin tamamen düz olmaması, makinenin üstünün eşyalarla dolu olması, kırık yay ve amortisörlere sahip olması en önemli sebepleridir. 5. Tamburun içine çok fazla eşya dolduruyoruz. Çok fazla kirli çamaşırınız olsa bile, makinenizi aşırı doldurmak iyi bir fikir değildir. Çünkü böyle bir yıkama anlayışıyla hem giysileriniz yeterince temizlenmez hem de makine parçalarının ömrü kısalır. Ama elbette masraflı olacağından dolayı birkaç küçük şeyi yıkamak da iyi bir fikir değildir. 6. Çamaşır makinelerine uygun olmayan temizlik malzemeleri kullanıyoruz. Aslında makineyi satın aldıktan sonra kullanma kılavuzunu çöpe attığımızda bütün sorunlar başlıyor. Ve bu kılavuzlar her zaman, onlar için tasarlanmış olanların dışında herhangi bir temizlik maddesi kullanamayacağınızı da söylüyor. Mesela elde yıkama deterjanını çamaşır makinesinde kullanırsanız aşırı köpüklenmeden dolayı makineniz bozulabilir. 7. Çamaşır makinesini çok nadir temizler ve yıkarız. Çoğu zaman, makine kötü kokmaya başlarsa, onu görmezden gelir. İçine daha fazla deterjan koyar ve çamaşırları tamburda bırakmamaya çalışırız. Ancak kazanın içindeki kötü koku, cihaza iyi bakmadığımızın bir işaretidir. Filtreyi temizlemenin yanı sıra, tambur yıkama modunu da açmalıyız. Böyle bir modunuz yoksa, normal yıkamayı yüksek sıcaklıkta içinde çamaşır olmayacak şekilde açabilirsiniz. İçine biraz sirke de eklemeyi unutmayın. Ayrıca nemli ve sıcak ortamlar, küf oluşumu için harika bir ortamdır. Bu nedenle, çamaşır makinesinin kapağını kullanılmadığı zamanlarda açık tutmak daha iyidir. Tüm bunlara ilaven deterjan çekmecesini de kuru tutmaya özen göstermelisiniz. 8. Yumuşak su kullanmıyoruz. Hepimiz musluk suyunun sağlığımız için pek iyi olmadığını biliyoruz. Bu yüzden su filtresi alıyoruz veya şişelenmiş su içiyoruz. Sağlığımıza iyi bakmamız harika, peki ama çamaşır makinemize kim bakacak? Sert su, yıkama kalitesini kötüleştirir ve kireç oluşumuna neden olur. Suyunuzun ne kadar sert olduğunu kontrol etmek için küçük bir test yapın. Peki bu test nasıl yapılır? Bunun için sıvı sabun, su ve şeffaf bir şişeye ihtiyacınız var. Şişenin 1/3'ünü musluk suyu ile doldurun. Birkaç damla sıvı sabun ekleyin, kapağı kapatın ve şişeyi sallayın. Suyu görmek zorlaşırsa veya süt rengi bir renge sahipse,
Muhtemelen sert suyunuz vardır. Ya da tam tersi, eğer yüzeyde köpük varsa ve su şeffaf kalırsa yumuşak suyunuz var demektir. Eğer sert suyunuz varsa daha fazla deterjan kullanmanız gerekir. Peki ya siz bu hataların kaç tanesini yapıyorsunuz? Daha başka yaptığınız hatalar var mı? Bunları bizimle yorum yaparak paylaşabilirsiniz.